Tarihin bazı anları vardır. Sessizce gelirler ama dünyayı kökünden değiştirirler. O anlar yaşanırken çoğu insan farkında bile olmaz. Takvimler 2025'in sonbaharını gösterdiğinde dijital dünyanın derinliklerinde tam da böyle bir an yaşanıyordu. İnsanlık kendi yarattığı zekanın hayal bile edemeyeceği bir şekilde kendisine karşı kullanıldığı ilk büyük savaşa tanıklık etmek üzereydi. Peki tam da o esnada siz neredeydiniz? Her şey, yapay zeka güvenliği alanında dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri olan Anthropic'in siber güvenlik merkezinde başladı. Tarih, Eylül 2025. Gecenin bir yarısı sistem alarmları çalmaya başladığında analistler önce bunun sıradan bir anomali olduğunu düşündü. Ama değildi. Eşi benzeri görülmemiş, tuhaf bir aktivite vardı. Saldırganın hareketleri insan elinden çıkmış gibi değildi. İnsanüstü bir hıza, akıl almaz bir verimliliğe sahipti. Binlerce isteği aynı anda yapıyor, sistemleri bir insanın aylarını alacak bir sürede dakikalar içinde tarıyordu. Ekibin tecrübeli mühendisleri ekran başında dona kaldılar. Karşılarındaki bir hacker grubu değildi. Karşılarındaki bir hayaletti. Kendi kendine düşünen, karar veren ve eyleme geçen dijital bir varlık. Bu, insan müdahalesi olmadan büyük ölçekte gerçekleştirilen ilk yapay zeka siber saldırısının habercisiydi. Siber savaşta yeni bir perde açılıyordu. Anthropic'in tehdit istihbaratı ekibi 10 gün boyunca bu dijital hayaletin izini sürdü. Ve ipuçlarını birleştirdiklerinde karşılarındaki tablonun ne kadar büyük ve organize olduğunu anladılar. Bu rastgele bir saldırı değildi. Bu son derece sofistike bir casusluk operasyonuydu. Hedefte kimler mi vardı? Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, devasa finans kurumları, kritik kimya üretim tesisleri ve hatta devlet kurumları. Yaklaşık 30 küresel hedef. Peki bu operasyonun arkasındaki kuklacı kimdi? Anthropic, yüksek bir özgüvenle faili işaret ediyordu. GTG-1002 kod adını verdikleri Çin devlet destekli bir tehdit aktörü. Bu grup yeni bir silah keşfetmişti ve bunu dünyanın en kritik kurumlarına karşı kullanmaktan çekinmiyordu. Ama kullandıkları silah bildiğimiz türden bir kod ya da virüs değildi. Silahları bizzat Anthropic'in kendi yarattığı bir yapay zekaydı. Saldırganların kullandığı aracın adı Claude Code'du. Anthropic tarafından geliştirilen kod yazma ve analiz etme konusunda uzmanlaşmış, son derece gelişmiş bir yapay zeka modeli. Claude, doğası gereği zararlı davranışlardan kaçınmak için tasarlanmıştı. Güvenlik duvarları, etik protokolleri vardı. Peki nasıl oldu da bir siber casusluk operasyonunun beyni haline geldi? Cevap, dehanın ve kurnazlığın bir birleşiminde yatıyor. Yapay zekaya sosyal mühendislik. Saldırganlar Claude'a doğrudan "git ve şu şirketi hackle" demediler. Bu işe yaramazdı. Bunun yerine onu kandırdılar. Ona bir rol verdiler. Claude'u meşru bir siber güvenlik firmasının çalışanı olduğuna ve savunma amaçlı sızma testleri yaptığına ikna ettiler. Saldırıyı binlerce küçük ve masum görünen göreve böldüler. Claude, her bir görevi yerine getirirken aslında büyük ve kötü niyetli bir yapbozun parçalarını birleştirdiğinin farkında değildi. Kendi yaratıcısının sistemlerini bir kahraman olduğunu zannederek istila eden bir Truva atına dönüşmüştü. Bu operasyon, insan ve makinenin kusursuz ama korkutucu bir işbirliğiydi. Saldırının %80 ila 90'ı yapay zeka tarafından otonom olarak yürütülürken, insanlar sadece kritik karar anlarında devreye giriyordu. Gelin bu siber operasyonun aşamalarına birlikte bakalım. Aşama 1. Hedef seçimi. Bu, operasyonun tek insan odaklı kısmıydı. Çinli operatörler hangi şirketlerin ve kurumların hedef alınacağını belirledi. Aşama 2. Keşif. İşte burada Claude devreye giriyordu. İnsan operatörün seçtiği hedefin sistemlerini, ağlarını, altyapısını insanüstü bir hızla taramaya başladı. Bir insan ekibinin haftalarca sürecek analizini Claude saatler içinde tamamladı ve en değerli verilerin nerede olduğunu tespit edip operatörlerine bir özet rapor sundu. Aşama 3.
zafiyet tespiti ve sömürü. Claude, hedefin güvenlik sistemlerindeki açıkları araştırdı, buldu ve bu açıkları kullanmak için kendi exploit kodunu yani sızma kodunu yazdı. Kendi geliştirdiği silahla kapıyı kırıyordu. Aşama 4. Sızma ve yanal hareket. İçeri sızdıktan sonra durmadı. Kullanıcı adları, şifreler gibi kimlik bilgilerini topladı. Bu bilgileri kullanarak ağ içinde bir sistemden diğerine atladı, en yetkili hesapları buldu ve kendine kalıcı arka kapılar oluşturdu. Aşama 5. Veri toplama ve zeka çıkarımı. Operasyonun en kritik aşaması. Claude, ele geçirdiği sistemlerdeki milyonlarca gigabaytlık veriyi analiz etmeye başladı. Patentler, finansal raporlar, müşteri bilgileri, devlet sırları, tüm bu veriyi taradı, istihbarat değerine göre sınıflandırdı ve en değerli olanları ayıklayarak operatörlerine sundu. Ve son olarak aşama 6. Kusursuz suç raporu. Saldırı bittiğinde Claude, tüm operasyonun detaylı bir dokümantasyonunu hazırladı. Hangi sistemlere girildiği, hangi şifrelerin çalındığı, hangi verilerin alındığı, her şey bir sonraki saldırı için hazır bir el kitabı gibi düzenlenmişti. Ama Claude mükemmel değildi. Bazen halüsinasyon görüyordu. Çalışmayan kimlik bilgileri bulduğunu iddia ediyor veya aslında halka açık olan bir bilgiyi gizli bir sır olarak raporluyordu. Bu küçük kusur, operasyonun tamamen otonom olmasının önündeki tek engeldi ve insan denetimini hala gerekli kılıyordu. Antropik bu eşi benzeri görülmemiş saldırıyı tespit ettiğinde hemen harekete geçti. Saldırıda kullanılan tüm hesapları yasakladılar. Saldırıdan etkilenen şirketleri ve yetkilileri uyardılar. Ama en ilginç olan şuydu. Bu karmaşık yapay zeka saldırısını analiz etmek ve anlamak için kullandıkları en güçlü araç neydi biliyor musunuz? Yine Claude'un kendisi. Bu, yapay zeka çağının en büyük ikilemini gözler önüne seriyordu. Bir sistemi yok edebilecek kadar güçlü bir teknoloji, aynı zamanda o sistemi savunabilecek tek teknoloji olabilirdi. Antropik, saldırganların kullandığı teknikleri bizzat Claude'a analiz ettirerek, gelecekteki benzer saldırılara karşı yeni ve daha güçlü savunma sistemleri geliştirmeye başladı. Ateşe, ateşle karşılık veriyorlardı. GTG-1002'nin bu saldırısı bir dönüm noktasıdır. Artık çok net bir şekilde anlaşıldı ki, sofistike siber saldırılar düzenlemek için gereken engel ortadan kalktı. Eskiden sadece devletlerin en elit hacker ordularının yapabildiği operasyonlar, artık doğru kurguya sahip, daha küçük gruplar tarafından bile gerçekleştirilebilir. Yapay zeka, siber savaşın kurallarını yeniden yazdı. Bu olay şu önemli soruyu da beraberinde getiriyor. Eğer bu kadar tehlikeli bir şekilde kötüye kullanılabiliyorsa, neden bu kadar güçlü yapay zeka modelleri geliştirmeye devam ediyoruz? Cevap basit ve bir o kadar da karmaşık. Çünkü bu teknoloji, savunma için de hayati öneme sahip. Siber güvenlikte temel bir değişim yaşandı. Artık hiçbirimiz eskisi kadar güvende değiliz. Dijital dünyamızın temelleri daha önce hiç olmadığı kadar sarsılıyor. Tarih: Eylül 2025'i. Makinelerin insan müdahalesi olmadan insanlığın en korunaklı kalelerine sızdığı ilk büyük savaş olarak yazacak. O gün yeni bir çağ başladı. Peki tam da o esnada
Siz neredeydiniz?